Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Altın gümüşe de bir bakalım. Analize geçmeden önce videoyu beğenmeyi, kanala abone değilsek abone olmayı lütfen unutmayalım. Şimdiden teşekkürler. Şimdi gümüşte önemli destek bölgemizden bahsediyorduk. 23.60, 23.42, 23.42 kırıldı. Bu bölgeyi direnç olarak çalıştırıp bir önceki dibin de altında yeni hareketler görüyoruz. Burada satışlar aşağıda bakın Fibonacci %50 seviyesinin de geçtiği 22.81, 22.55'lere kadar devam edebilir. Bunun şartı yukarıda 23.64 üstünde hareketler görmememiz gerekir. Burada şu son arzdan daha güçlü bir talep gelirse ancak yükselişlerin başlamış olabileceğini düşünürüz. Ancak bu durumda da yukarıda 24.20 ve bunun da üstünde 24.70 önemli dirençlerimiz olduğunu lütfen unutmayalım. Burada bu yükseliş sürecinde dirençler kırıldıkça kademeli alım yapılıp kırılan dirençlerin altına stop koyarak, iz süren stop koyarak bu süreci takip edebiliriz, alım yapabiliriz. Aksi takdirde bu dirençler kırılmadığı sürece burada satışların devamını bekleyeceğiz ve şöyle daha büyük resimden gösterdiğim zaman bakın şu yükselişin şu an için %50 seviyesine ulaşmış durumdayız. Burada aşağıda 22.55'in altında hareketler görecek olursak 22-22.38 desteğine doğru geri çekilmeler gelir. Bu bizim önümüzdeki son önemli destek bölgemizdir. Şu yükselişin %61.8'ini geri aldık ve buradan yükselişe devam ediyoruz diyebilmemiz için çok önemli bir seviye. 22 dolar altında kapanışlar görmeye başlarsak bu sefer düzeltmeden daha öte bir satış süreci yaşanıyor denir ve bir ara destek bölgesi olarak 21 doları takip ettikten sonra 19.90'lara kadar düşüş devam edebilir. Bu nedenle yukarıda dirençler kırılmaya başlamadan alıcı olmak çok sağlıklı olmayacaktır. Burada da hatırlarsanız risk sevenlerin 23.60-23.42 bölgesinden alım yapabileceğini ancak aşağıda en fazla 23 dolar altında mutlaka stop olmaları gerekir demiştik. Güvenli alım içinse yukarıda 24.20'nin geçilmesi gerekiyordu. Bu bölge geçilmediği için daha güvenli işlem yapanlar şu an aslında beklemeye devam ediyorlar. Uzun lafın kısası dirençlerin kırıldığını görmeden, gelen son arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini görmeden işlem açmak doğru olmayacaktır. Burada artık satışların oldukça güçlendiği bir süreci takip ediyoruz. Buradan bir ons altına geçelim. Bakın ons altın daha henüz gümüşün o düşüşüne katılmış değil. Yatay banttaki hareketi takip ediyoruz. Yukarıda 1987-1981 direnç bölgemiz çalışıyor. Aşağıda ise 1950 altında kapanışlar gördüğümüz takdirde ancak gümüşün düşüşlerine altının da katıldığını söyleyebileceğiz. Burada yukarıda 1987 geçildikten sonra da bakın şu son arzın geldiği, şu desteğin kırıldığı süreçteki son tepe çok önemli. 1993 yani 1987 üstüne atınca 1993'e kadar bir aşırılık yapıp tekrar satışa dönebilir. Bu bölgeye de dikkat etmemiz gerekiyor. Ancak ons altın için aşağıda 1950 kırılmadığı sürece görüntünün bozulduğunu söyleyemeyeceğiz. Buradan altın gümüş rasyosuna geçelim. Altın gümüş rasyosunda yukarıda 84-65 direncini takip ediyorduk. Bunun üstüne 60 durumda. Fakat bakın buradaki yükselişler çok güçlü gelmiyor. Dolayısıyla gümüşün o Fibonacci %50 seviyesinden dönme ihtimali var. Buradaki bu kırılımın bir fake kırılım olma ihtimali, bir boğa tuzağı olma ihtimali var. Burada da aşağıda 83-45 altına tekrar dönmediği sürece, yani şuradaki son talepten daha güçlü bir arz gelmediği sürece yönün yukarı olduğunu, dolayısıyla altın ve gümüşte satışların derinleşebileceğini düşünürüz. Yukarıda da 86-42 direnç bölgemiz var. Bu da bakın şu son düşüşün %61.8 seviyesine denk geliyor. İşte burada 86-42 üstünde hareketler görmeye başlarsak o ons gümüşteki 19 dolar seviyelerine doğru satışların derinleşmeye başladığı bir süreci takip ederiz. Dolayısıyla burada da altın gümüş rasyosundan takip edenler için de 86-42 çok kritik olacak. Aşağıda ise 83-45 kırılacak olursa tekrar altın gümüşte yükselişlerin devamını bekleriz. Buradan bir gramlara geçelim. Gram gümüşte
14.80 altında hareketler görüyoruz. Burada 13.98'lere kadar satışlar derinleşebilir. Yukarıda da 15.20 ve 15.60 direnç bölgelerini takip ediyoruz. Yükseliş için bu dirençlerin kırıldığını görmemiz gerekiyor. Gram altına geçersek, gram altında ons altındaki o yatay hareketten dolayı çok sert satışlar görmüyoruz. Gümüş kadar en azından bir hareket görülmüyor. Aşağıda 1244-1239 gene önemli bir destek bölgemiz. Bunun da altında şu daha geniş bir yatay bant içindeki 1228-1224 destek bölgesini takip ediyor olacağız. Burada gramlar için tabi dolar Türk lirası çok önemli. Bankalar arası dolar dahi şu an 20 liraya dayanmış durumda. Burada seçim sonrasındaki kontrol kayıpları altın ve gümüşte onslara satış gelse dahi yükselişlerin desteklendiği bir süreci bize gösteriyor olabilir. O yüzden dolar Türk lirasını yakından takip ediyor olacağız. Şimdi buradan son olarak borsa yatırım fonlarına geçelim. Borsa yatırım fonlarında altın S1'in yukarıda 15.30'lara doğru yükselişini gördük. Şu an için buradan bir satışla karşılaşıyoruz. Aşağıda 14.75 kırılmadığı sürece şu tepe bölgeyi tekrar fiyatlamaya başladık diyeceğiz. 14.75 üstünde kalıcı olduğu sürece de 15.30 ve 15.50'lerin kırıldığı bir süreci takip ederiz. Burada piyasanın satışa döndüğünü söyleyebilmemiz için de aşağıda 14 liranın altında hareketler görmemiz gerekir. Aksi takdirde şu daha geniş yatay bant içindeki hareketi takip ediyor olacağız. Buradan QNB Finans'ın gümüş borsa yatırım fonuna geçecek olursak burada da 107-105 bölgesini takip ediyoruz. Bunun üstünde hareketler gördük fakat şu an içinde bakın 105 destek olarak çalışmaya devam ediyor. 105'in altında kalıcı olmadığı sürece yukarıda 110'lara doğru hareketin devamını takip edeceğiz ve şu yatay bandın destek bölgesi direnç olarak karşımıza çıkacak. 110'un üstündeki hareketlerde 115'lere doğru gene yükselişleri tetikleyecektir. Burada da tabii gene dolar Türk lirasındaki hareketler belirleyici olacak. Evet, altın ve gümüşten de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.